ODI 12C eğitim serisinin bir diğer bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde ODI'de topolojiden bahsedeceğiz ve ETL oluşturmanın ilk adımını atıyor olacağız aslında. Daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi topoloji veri alacağımız database'lere kurulacak olan bağlantı tanımlarının oluşturulduğu kısımdır aslında. Topolojide iki tane önemli kavram mevcut. Biri Physical Architecture, diğeri ise Logical Architecture. Ee, Bir logical adrese karşılık gelen birden fazla fiziksel adres olabilir. Bunu şöyle düşünelim. Örneğin bir development ortamınız var, bir de test ortamınız var. İki farklı fiziksel ortam, iki farklı database bilgisi veya iki farklı şema, nasıl isterseniz. Bunlar ODI'de tek bir logical şemaya bağlı olurlar. Yani bir ETL geliştirdiğinizde tek bir logical bağlantı kullanarak ODI'de Designer'da tasarımlarınızı yaparsınız, ETL'inizi geliştirirsiniz. Fakat iş çalıştırmaya geldiğinde kontekste küçük bir ayar yardımıyla isterseniz development ortamında, development fiziksel ortamında, isterseniz test fiziksel ortamında çalıştırmanızı sağlar bu yapı. Yani tek bir logical adrese karşılık iki farklı ya da birden fazla diyelim, daha fazla da olabilir, farklı fiziksel adrese tanımlamada bulunabilirsiniz. Ee, Şimdi başlayalım. Physical Architecture kısmına geliyoruz. Burada teknolojiler var. Birden fazla teknoloji var gördüğünüz gibi. Hangi teknolojiye ait bir fiziksel bağlantı eklemek istiyorsanız o teknolojinin altına geliyorsunuz. Ben de lokalimde Oracle Database'i kurulu olduğu için Oracle'a gidiyorum. Burada bir New Data Server oluşturacağım. Ee, Bu development'a ait bir fiziksel adres olduğunu varsayalım. Development Oracle Database olsun bu ismi. Bağlantı kuracağım database'e ait URL bilgisini giriyorum burada. Localhost 1521 SID'si ORCL benim database'imin. Şimdi bu database'e yani şurada tanımlamış olduğum database'e hangi database user ile bağlanacağımı belirtiyorum burada. HR diye bir user vardı. Onu kullanmak istiyorum. Şifresi de HR. Test connection diyorum. Test dediğimde fail etti. Account'un kilitli olduğunu söylüyor. Account'u aktif hale getirelim. Command satırına gidiyorum. Burada SQL Plus diyeceğim. ss ss dba ss database'e bağlantı sağladım. Burada alter user hr identified by hr account unlock diyerek user'ı aktif hale getirdim. Tekrar test ediyorum. Connection successful dedi. Bu bağlantıyı eklemiş oldum. Şimdi bende bir test ortamı da olmadığı için aynı database'i kullanacağım. Fakat farklı bir database olduğunu varsayın bunun. Yeni bir bağlantı daha oluştururum. Bunun da ismi test Oracle olsun. Yine aynı bağlantı bilgilerini kullanacağım. Test connection diyorum. Evet, bağlantım hazır. Şimdi fiziksel bir bağlantı oluşturdum. Bu fiziksel bağlantının altına fiziksel bir şema oluşturmam gerekiyor. Yani database şeması. Database'de bu oluşturduğum bağlantıda hangi şemaya gideceğini söylüyorum burada. İki tane kavram var. Birincisi şema, diğeri de work şema kavramı. Work şema, work table'lar için gerekli. Work table dediğimiz şey de şu. ODI'da job'lar çalışırken bazı ara tablolara ihtiyaç duyar. Bunlara work table deniyor. Bu work table'lar işte error'lar için E dolarla başlayanlar, loading işlemleri için C dolarla başlayan, integration işlemleri için I dolarla başlayan şeklinde devam ediyor. Bu tabloları yaratacağı şemayı soruyor bana aslında. Ben ikisini de aynı şema yapacağım şimdilik.
Kaydediyorum. Testte de aynı şekilde yapacağım. Logical Architecture'a geliyorum. Şimdi Logical Architecture ODI'de Designer kısmında kullanılan adres aslında. Yine aynı şekilde Oracle Database olduğu için Oracle'a gidiyorum. Burada sağ tıklayıp New Logical Schema diyorum. Bir Logical Schema yaratıyoruz. Ee, Şimdilik bir şey seçmeyeyim. Burayı kapatalım. Kaydediyorum. Şimdi Logical Architecture ile Physical Architecture arasındaki bağlantıyı sağlayan şey konteks tanımı. Şu globali bir silelim. Belli kontekstlere göre Logical Architecture'daki bağlantı fiziksel Architecture'da hangi bağlantıya, fiziksel olarak hangi adrese gideceğini belirliyoruz aslında konteks tanımında. Şimdi bir tane konteks oluşturalım. New Context diyorum. Bu development bağlantısına ait bir konteks olsun. Buraya logical şema kısmına eklediğim şemalar geliyor. Şu log HR logical şeması fiziksel olarak hangi adrese gitmesi gerektiğini seçeceğim. Bu dev konteksi olduğu için development'a ait oluşturduğum fiziksel adrese gitmesi için burayı seçiyorum. Burayı kaydediyorum. Şimdi bir tane de test için oluşturalım. Yine şemaya geliyorum. Logical HR şeması fiziksel olarak test HR, test Oracle şemasına gitsin. Test Oracle bağlantısı altındaki HR şemasına gitsin demiş oluyorum. Kapattım. Şimdi bir özetleyelim şurada yaptığımız şeyleri. Ne yaptık? İki farklı fiziksel adres oluşturduk. Biri development'a ait fiziksel adres, biri test ortamına ait fiziksel adres. Bu fiziksel adreslere ait fiziksel şemalar oluşturduk. Biri development'a ait fiziksel şema, diğeri de test ortamına ait fiziksel şema. Tek bir logical şemamız var. Bunu ODI'de geliştirmek yaparken, ETL yaparken kullanacağımız şema aslında bu. İki tane farklı konteks oluşturduk. Biri development konteksi, biri test konteksi. Development konteksi logical şemanın development bağlantısına gitmesini, development bağlantısındaki fiziksel şemaya gitmesini sağlıyor. Test konteksi ise yine aynı logical şemanın buradaki test fiziksel adresine gitmesini sağlıyor. Bundan sonra designer model kısmına geçiyor olacağız. Topolojide şimdilik bahsettiklerimiz yeterli. Daha detaylı bilgi için ilerleyen zamanlarda bahsediyor oluruz.